Herkese merhabalar. Haftalık yemek planı serimizde Ramazan'a özel sahur tarifleri yapacağız. Bu sahur tarifleri yine hazırlanıp dondurucuya girebilecek veya siz iftardan sonra vakit bulabiliyorsanız o gün içerisinde yapabileceksiniz. Evde ve markette kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerle hazırlayacağız tariflerimizi. İçerisinde böreği var. Güzel bir sebze kavurması var. Yumurtalı, pideli tariflerimiz var. Bir de size ekstradan gün boyu tok tutan bir içecek tarifi vereceğim. Aldığım malzemelerin hepsi sahura özel, yani tok tutan, aynı zamanda susatmayan malzemeler. Bakalım, ıspanak var, dereotu, taze nane, maydanoz, Ramazan pidesi, domates, kabak, havuç, biberlerim var. Yumurta, hindi füme, yufka, güzel bir börek yapacağız. Hurma var, gül suyu var, muz var. Bunlarla güzel bir içecek hazırlayacağız. Beyaz peynir var, az tuzlu. Bir miktar tereyağım var. Maya var, güzel bir bazlama yapmak için. Milföy var, o da güzel bir tost olacak. Patates, yulaf, çiçil peyniri, kaşar peyniri, bir de keçi boynuzu unu var. Onu da içeceğe koyacağım. Evet, saymadığım bir şey kalmadı. Atladığım bir şey varsa zaten ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Hazırlığa başlayalım. Öncelikle içli bazlama için güzel bir hamur mayalayacağız. Patatesli içli bazlama yapacağız. Mayalı hamurumuzu hazırlayalım. 1 su bardağı süt, ılık, yarım su bardağı ılık su. Burada 1 paket maya var. Ben yarım paket kullanacağım. Bu bazlamaları hazırlayacağız ama pişirmeyeceğiz. Bütün hazırladığım malzemelerin pişirme kısımlarını yine size teker teker göstereceğim. 1 yemek kaşığı toz şeker. Şimdi bir güzel karıştıralım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Bunu da karıştıralım. Ununu yavaş yavaş içine vermeye başlıyorum. Şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Yavaş yavaş ilave edeceğim unu. Tuzumu da koyuyorum. Aldığı kadar un ilave ediyorum. Çünkü tam ölçü verdiğim zaman bazen fazla veya az kaçabiliyor. Unun markasından dolayı veya tipinden dolayı. Ama ben size zaten açıklamalar kısmında ortalama bir un miktarı yazacağım. Ama aldığı kadar un demekte gerçekten haklıyız bazen. Şöyle kenardaki unları alıyorum. Biraz da tezgahta yoğuracağım. Hamurum hazır. Şöyle bir güzel toparlıyorum. Şimdi mayalanması için üzerine streç film kapatacağım ve 1 saat kadar mayalanacak. Ben de o sırada patatesleri bir güzel soyup haşlayacağım. İç harcı için maydanoz ve biraz da taze nane kıyacağım. Hamur mayalanana kadar diğer tariflerin hazırlığına geçelim. Tüm yemekler için gerekli olan sebzeleri doğramaya başlıyoruz. Öncelikle börek için olan kabakları rendelemekle başlıyorum. Havucu da rendeleyeceğim. Bunlar kabaklı tava böreği için. Kabakları ve havucu kavuracağımız için ikisini birlikte aynı yere rendeleyebiliriz. Bir de kabakların içini de kullanıyorum. Tavada şöyle bir soteleyeceğiz. O sırada suyunu salıp çekmiş olacak zaten. Yani kabağın hiçbir yeri ziyan olmuyor. Tava böreği için taze yeşilliklerimi de kıyıyorum. Taze nane ve maydanozdan 1 avuç kullanıyorum. Dereotunun miktarı biraz daha fazla olacak. Yaklaşık yarım demet kadar. Bu menüde aromayı taze yeşilliklerden almayı tercih ettim. Bunların hiçbirinde baharat kullanmayacağım. Tabii ki tuz, karabiber bir miktar kullanacağız. Ama susuzluk çekmemek için baharat kullanmamak önemli. Sebzelerimizi doğramaya devam ediyoruz. Yumurtalı sebze kavurma için biberleri doğrayacağım. Sadece kapya biber kullanacağım onda. Böyle 1 parmak kalınlığında doğramamız yeterli. Parmaklarınıza göre değişir tabii bu. Çok güzel bir milföy tost yapacağız. Onun için köy biberi ve domatesi minik küpler halinde doğrayacağım. Çok küçük küpler olmayacak. Bir tık fazla.
Şimdi ıspanakları incecik kıyacağım. Köklerini de israf etmeye gerek yok. Çöpe atmayalım. Onları da böyle bir buzdolabı poşetine koyup daha sonradan kavurma olarak yapabilirsiniz. İftara da yapabilirsiniz. Gayet lezzetli olur. Vitamini kökünde. Tok tutan o nefis içecek için muzları donduracağız. O yüzden muzları soyuyoruz. Güzelce dilimleyip kilitli poşete koyuyoruz ve buzluğa atıyoruz. Sebzeleri doğrama işlemlerimiz bitti. Şimdi ocaktaki işlerimizi halletmek için sizi şu tarafa doğru alayım. Tava böreğinin iç harcını hazırlıyorum. Tavayı ısıttım. Biraz sıvı yağ ekliyorum. Zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Tavam çok sıcak olduğu için zaten hemen ısındı. Şimdi rendelenmiş kabak ve havuçları ilave ediyorum. Çok fazla pişirmeyeceğim. Sadece o fazla suyunu almak için biraz kavuracağım. Mis gibi koktu. Suyunu şimdi çekti. Çok güzel de yumuşamış. Tuzunu, bir miktar da karabiberini ilave ediyorum ve ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Hızlı soğuması için de bir kaseye aktaracağım. Evet, altını kapattım. Şimdi bütün içlerimizi hazırlayalım. Ondan sonra hepsini birleştirme işlemine geçelim. İçli bazlamanın iç harcını yapıyoruz. Haşlanmış patatesler var, taze yeşillikler var. İçerisine tuz ve tereyağı ilave edip güzelce ezeceğim. Buna kaşar peyniri de çok yakışır. O yüzden şöyle minik minik kaşar peynirlerini doğradım. Bunu da hemen içine attım. Sıcakken erisin. Mis gibi koktu, mis. Şöyle düzelttim. Bu hazır. Kenara aldım. Tava böreğinin içini de tamamlamak için beyaz peynir kullanıyorum. Çok tuzlu bir peynir olursa muhakkak susayacaksınız. O yüzden tuzsuz tercih edebilirsiniz. Kalan peyniri koyuyorum kenara çünkü pideyle müthiş bir sahurluk yapacağım. Şimdi içerisine bu dereotu, nane ve maydanozdan oluşan taze yeşilliklerimi de ilave ettim. Ondan da biraz bıraktım pideye. Şimdi güzelce peynirleri eziyorum. Kabaklarla birlikte karıştırıyorum. Bu iç de hazır. Birleştirme işlemlerine geçelim. Tava böreği için bir tane tava seçtim ve şimdi onun içerisine bir tane yufkayı dışarıya taşıyacak şekilde yerleştiriyorum. Hafif bombeli bırakıyorum, yırtılmasın. Şimdi içerisine süt, maden suyu, sıvı yağ ve unla hazırladığım sostan bir miktar sürüyorum. Şöyle kenarlarını ve ortasını nemlendiriyorum. Şimdi ikinci bir yufkamızı alıyorum. Parçalara ayırıyorum. Sosun içerisine batırıp çıkaracağım ve gelişi güzel böyle hafif aralarda boşluklar bırakarak tavaya sereceğim. Şöyle batırıp çıkarmamız yeterli. Tavaya seriyoruz. Kırpık börekte yaptığımız gibi. 1,5 yufkayı böyle tabanına serdim. Şimdi kabaklı harcımızdan güzelce yayıyoruz. Bol malzemeli, susatmayan, acıktırmayan, tok tutan nefis bir börek. Şimdi 1,5 yufkayı da yine aynı şekilde tabana uyguladığımız gibi uygulayacağız. Sonra üstten kapatacağız. Yufkaları yaydık. Dışarıda kalan yufkaları da üzerine doğru kapatacağız. Kapatırken de araları da güzelce nemlendireceğiz. Tamam. Tava böreğimiz hazır. Şimdi ben şekli kaybolmasın diye bu şekilde buzluğa koyacağım, üzerini kapatıp biraz donduktan sonra streç ile birlikte kapatıp yer kaplamaması için o şekilde muhafaza edeceğim.
Milföy tost hazırlıyoruz. Gerekli olan malzemelerim önümde. Şimdi bir kişilik için olan milföyü hazırlayalım. Bir kişi için 2 kare milföy kullanacağız. Şöyle hafif açıyorum elimle. Çok fazla incelsin istemiyorum. Hindi füme kullanıyorum. Şöyle kalın bir parça. Kaşarları da koydum. Hazırladığım küp domates ve köy biberlerinden de birer kaşık üzerine koyuyorum. Şimdi üzerine itinayla kapatıyorum. Kenarlarını da çatalla birleştirerek kapatacağım. Koca bir ravioliye benzemedi mi? Diğer milföyleri de bu şekilde hazırlıyorum. Ondan sonra tabii ki kilitli poşete, buzdolabı poşetine koyarak buzdolabına kaldırıyoruz. Güzelce aralarına milföyün kağıtlarını koyarak yerleştiriyorum. Hamur pofur pofur mayalanmış, mis gibi gözüküyor. Şimdi açıyorum, tezgaha seriyorum. Hafifçe toparlıyorum, çok fazla bastırmadan. Şimdi bunu bezelere ayıracağım. 8 adet beze yapacağım. Şöyle toparlıyorum hepsini eşit bir şekilde. Şimdi şunları şöyle kenara alıyorum. Bir tanesini bırakacağım. Kurumasınlar diye üzerini şöyle streçle kapatıyorum. Elimle şöyle hafif hafif açtım. Şimdi merdane ile üzerinden geçeceğim. İçerisine hazırladığımız patatesli harçtan bir parça koyuyorum. Hamuru tekrardan toparlıyorum. Şöyle elimle tekrar yuvarladım. Bu sefer az önceki gibi çok fazla açmadan hafif bir şekilde üzerine bastırarak incelteceğim. Şöyle yavaşça. Biraz da arkadan. Üzerine patatesler çıkabilir. Aralardan fırlayabilir. Hiç sorun değil. Şimdi bu hazır. Bunu buzdolabı poşetinin üzerine koyuyorum. Şöyle yine yaydım. Yuvarlaklığını koruması yeterli. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlayıp aralarına buzdolabı poşeti koyup tek tek dizeceğim. Sıra geldi bayat pidemizi ve diğer tariflerimizi hazırlarken kalan malzemeleri değerlendirmeye. Bu hazırlayacağımız güzelliği de buzluğa atacağız. Buzluktan çıkardıktan sonra üzerine bir yumurta çırpıp fırında pişireceğiz. Nefis bir şey oluyor. Öncelikle pideyi küp küp kesmekle başlayabiliriz. Şimdi tava böreği için hazırladığımız harçtan biraz kaldı. Onu üzerine döküyorum. Pideleri bir güzel şöyle karıştırıyorum. Pidenin yarısını borcamın içerisine alıyorum ve boşluk kalmayacak şekilde yayıyorum. Şöyle hafifçe elimle bastırdım. Yine börekten kalan peynirim, bir de taze yeşillikler var. Onları da üzerine koyuyorum. Bu arada sizin yaparken kalmayabilir elinizde ama dolapta ne varsa o malzemeleri bayat pide ile birleştirip güzel bir tarif çıkarabilirsiniz. Sahurda da gerçekten çok güzel gider. O yüzden malzemelere takılmayın. Sizin evde yakıştırdığınız ne varsa onunla da hazırlayabilirsiniz. Peyniri yaydım. Yine hafif bastırıyorum. Üzerine çeçil peyniri koyacağım. O böyle fırına girdiğinde eriyecek, böyle uzayacak. Uf, çok güzel. Çeçil peynirini diğer tariflerde kullanmadım. Buna özel kullanıyorum. Yine dediğim gibi kaşar peyniri kullanabilirsiniz, eski kaşar kullanabilirsiniz. Tercih size bağlı. Ama ben bu çeçil peyniri az tuzlu olduğu için tercih ediyorum. Ve çok da güzel tadı. Bunu da şöyle güzelce bastırdım. Kalan pideleri de üzerine diziyorum ve sonra böyle salçalı domatesli bir sos yapacağız üzerine.
küp doğradığım yeşil biber, domates kaldı biraz. Bir tatlı kaşığı kadar domates salçasıyla birlikte birleştirip karıştırıyorum. O domatesin suyu da böyle güzelce karışsın, biraz daha koyulaşsın diye. Buna kekik de çok güzel gider. Ama dilerseniz taze kekik kullanabilirsiniz tabii ki. Menemen harcı gibi oldu ama menemen soğansız olmaz bana göre. Şöyle parça parça aralara koyuyorum. Evet, bu da hazır. Şimdi bunun üzerine güzelce streçleyeceğim ve buzluğa. Ispanak kavurma için de kilitli poşete 2 tane porsiyonluk hazırladım. Ben bu tarifi çok seviyorum. Babaannem daha önceden yapıyordu bana. Şu an çok anlaşılmıyor ama pişirdikten sonra gerçekten tam sahurluk diyeceksiniz. Birinci gün. Omletli ıspanak kavurma için ıspanak ve kapya biberleri 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 tutam tuzla birlikte kavurdum. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağı ile birlikte 4 adet çırpılmış yumurtayı pişirdim. Kavrulmuş ıspanakların üzerine omleti koyup dilimleyerek servis ettim. İkinci gün. Kabaklı tava böreği için böreği hazırladığım tavayı 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile yağladım. Böreği yerleştirip kapağını kapattım ve kısık ateşte tabanı kızarana kadar pişirdim. Üst tarafını da bir tabak yardımıyla ters çevirip kısık ateşte pişirmeye devam ettim. Üçüncü gün. Milföy tostlarının 2 tanesinin üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derece fırında 15 dakika pişirdim. Diğer yarısını da pişirme kağıdının arasına alıp tost makinesinde kızarana kadar pişirdim. Alternatif pişirme yöntemlerini göstermek istedim. Siz hazırlarken dilediğiniz yöntemi seçerek pişirebilirsiniz. Dördüncü gün. İsraf savar fırında pidenin üzerine 2 adet çırpılmış yumurta gezdirdim ve 185 derece fırında 25 dakika pişirdim. Beşinci gün. İçli bazlama için bazlamaları buzluktan çıkarıp oda sıcaklığında 15-20 dakika beklettim. Tavayı yağladım ve orta ateşte ısıttım. Bazlamayı tavaya koyup kısık ateşte arkalı önlü kabarıp kızarana dek pişirdim. Bonus! Tok tutan sahur içeceği için 1,5 su bardağı sütün içerisine 1 adet dilimlenmiş ve dondurulmuş muz, çekirdekleri çıkarılmış ve suda bekletilmiş 2 adet hurma, 7 adet çiğ badem, 2 tatlı kaşığı yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı keçi boynuzu unu ve 1 yemek kaşığı gül suyu ekleyip blenderdan geçirdim. Güzel bir sahur hazırlığı oldu. İsterseniz günlere bölerek hazırlayabilirsiniz veya bir çırpıda bir günde de halledebilirsiniz. İçeriğindeki bazı malzemeleri değiştirerek de çok farklı tarifler ortaya çıkarabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca abone olmayı da unutmazsanız çok seviniriz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.